Merhaba arkadaşlar, yepyeni videoyla tekrardan sizlerleyiz. Yanımda Serhat var. Ne çektiğimize dair en ufak fikri yok. O da şu an öğrenecek. Şimdi Serhat birçok canlı yayında konu oldu abi. Ve oyuncuların en büyük sıkıntısı diyebiliriz. Hangi kahramana mitik parça basmalıyız diye. Şimdi diyelim ki hesabınız arkadaşlar benim hesap gibi Gen 4'te Gen 5 geldi artık. İşte Hector geldi. Çarktan çevirmeye başladım. Yanında Gwen artı Norah var. Şimdi Hector'un yanında ne alabilirim? Hector'u 5 yıldız yapacağım. Abi Gwen almak istesem Line'ı gittim 5 yıldız yaptım. Silahını yükselttim. Line çöpe gitmiş gibi bir şey olacak diye düşünüyoruz. Abi gidip Nora alsam bu sefer de şeye üzülüyorsun. Bir gen sonra Çarkıfelek kahramanı geliyor diyorsun. Mitikleri ona basarsam sadece bir gen kullanacağım. Bir gen sonra Reen'i alacağım. Bunun sıkıntısı problemi ne olacak ki benim elimde bunu düşüne düşüne geldiğim nokta bu arkadaşlar. 1226 tane genel mitik kahraman parçası var. Yani evet Çağrı'cığım, sürpriz video konunun da 6 aydır ne 6 ay, bir senedir tartıştığımız konu olması. Evet. Beklemiyordun değil mi? Teşekkür ederim. Evet. Abi şimdi bu konuda biz zaten ne kadar konuşursak konuşalım Serhat. Seninle düşüncelerimiz kesinlikle uyuşmuyor abi. Şimdi Evet, ilk bizim için. başta ben bunu günlerdir düşünüyorum. Hatta en son canlı yayın ya biz bunu konuştuğumuzda belki bir aydan fazla olmuştur. O zamandan beri düşünüyorum abi. Birçok arkadaş da Nora al diyen oldu, Gwen al diyen oldu. Ben farklı bir şey düşündüm, tamam mı? Şimdi bu hesap senin hesabın olsa Serhat'cığım. Sen bu Yayının hesap açık değil Çağrı bu arada. Tamam abi benim hesabı biliyorsun işte. Evet. Aa, sana yayın da açayım abi. Kırmayayım seni. Gel yayına. Bu hesap senin hesabın, tamam mı? Bu hesapta ne basardın? 1226 tane mitik parçam var. Elmas sorunu yok abi. 200 bin elmas olduğuna bakma, daha paket de var. Çarkta da sıkıntı yok. Yani Hector'umuz 5 olacak istersen. Şimdi Hector'u 5 yapıyor Ee, musun abi direkt? Çarkla. Ya mecbur yapıyorsun Tamam. onu. Yani Hector 5 oldu abi. Ne yapıyorsun? çarka 1200 tane. gelen çarka gelen piyade kahramanını hiçbir şekilde atlayamazsın zaten. O tartışmaya açık değil. Tamam. 1200 mitiği neye kullanacaksın abi? Burada bir Norah'ımız var bizim. Hatta ben açmışım şeyden, etkinlikten. Bir tane daha abi. Nerede Gwen'imiz? Gwen'i de açtık. O da bir yıldız. Hadi söyle. Ne yapacaksın? Şimdi önce bir şeyine bakmam lazım. Çağrı, bir VIP'ni de bir açar mısın? Puanda nerelerdesin, onu hiç görmek istiyorum. Puanda da başındasın. Ya benim kafam bu konuda çok farklı yerlere gitmeye başladı. Bana artık şey hiç mantıklı gelmiyor, onu söyleyeyim. Ne? İkinci bir kahramanı almak bana hiçbir yerde mantıklı gelmiyor. Ben kendi hesabımda artık şunu yapıyorum. Gerekirse çark kahramanına hiç elmas harcamıyorum. Tamamını mitikle alıyorum. Elmasımın tamamını VIP'ye basıyorum. Bunu her oyuncuya önermiyorum arkadaşlar. VIP'lerde yüksek seviye elde edebilecekseniz bunu yapmanız lazım. Yani VIP 12'ye ulaşmak için yaptın sen bunu. Sadece Evet, bir gene ben atladın bunu bu zaten. yüzden yaptım. Ama ben devamında da bunu yapacağım. Elması prestij mağazasına kullanmak istediğim için falan, ama bunun işte sebepleri bunlar yani. Evet. Ve VIP 12'ye falan ulaşamayacak oyuncular bunu Evet. yapmayacak Ki veya zaten şöyle bir durum var Serhat. Sen VIP 12'ye ulaştığın için çok fazla mitik parça topluyorsun. evet, evet, işte bu sırf bunun içindi zaten. Şimdi bundan sonraki mevzu da şu. Bu kadar birikmiş şeyiniz olduktan sonra, mitik parçanız olduktan sonra bunu bir yere basmanız için bence ben bu gende elimde artık bu kadar oldu ne alayım değil de sen bir iki gen önceden ben şunu mitikleri şuraya basacaksam şu gende şunu almamalıyım, bunu almalıyım gibi bir plan yapman gerekiyordu. Ben kendim de Gen 5'te hesap özelinde mesela Line'ı aldığıma pişmanım ben. Çünkü ben Gen 5'te Gwen almak istiyordum. Benim Line almamam lazım. Line'ım boşa gitti. Eğer elmasımı oraya hiç harcayıp atlayıp Gen 5'te sadece Gwen'i alsaydım bir sorun olmayacaktı. İşte sende de aynı durum var şu an. Line alınmış ve elinde mitik parça var, değil mi? Evet. İşte o soru o soru çok zor. Yani bunun en çıkar yolu ne? Ya şöyle yapabilirsin. Norah'ı alabilirsin. Etkinliklere oynayıp üstüne de mitik basıp. Onu da niye alırsın? Hani savunma formasyonunu tamamlamak için alırsın. Çünkü oyun size çarktan savunma nişan mızrakçısı vermiyor arkadaşlar. Şimdi sizin Gen 6'da aldığınız kahraman Reen de saldırıda çalışıyor ve şöyle de bir durum var. Biz bir yere solo saldırı atarken veya şehrimizi savunurken vesaire biz ağırlıklı olarak kalemizde mızrakçı basmıyoruz. İçeride atıyorum 1,5 milyon askerimiz varsa bunun belki de sadece 300 bininin 400 bininin mızrakçı olması lazım. Ağırlıklı piyade ve nişancı olması gerekiyor.
O yüzden ben bu konuda şey düşünüyorum Çağrı. Mızrakçının istatistiğini bir gen geride tutup Tamam. yüzde oradan 10 artık 12,5 silahını kaç yaptıysak savunma bonusu almak bence daha mantıklı. Öyle bir düşüncedeyim. Tamam. En Ben azından evet. şehrimi savunacağım bir mızrakçı kahramanım olur. Çünkü Gen 3'te de oyun sana saldırı mızrakçısı veriyor. Gen 6'da da saldırı mızrakçısı veriyor. Yani bunu bir yerde bir tanesini almak lazım. Tamamdır. Şimdi ben kendi stratejimi sana ve tüm kamuoyuna, tüm White House sever arkadaşlara açıklıyorum. Şimdi kanka ben şöyle düşündüm. Geçen oturuyordum. Umarım bunu çok saçma bulup da oturup bunu mu düşündün demezsin. Şimdi şöyle yapacağım. Abi genel olarak ne yapıyoruz? Benim rakibim kim abi? Bak sen değilsin. Emrah abi değil. Yani köpek balığı ve balina arkadaşlar değil, tamam mı? Ya benim Hı hı. yarıştığım kişiler genelde zaten ya çark kahramanı gidiyor. Genelde öyle oluyor. Hani o insanlarla ben bir yarış halindeyim değil mi? Benim istatistiğim %700 ise benim yarıştığım kişiler %700 ile 800 istatistikler arasındaki oyuncular. Şimdi bu arkadaşlar gidecek abi Çarkıfelek'ten line'ı 5 yıldız yapacaklar. Ben şunu planladım. Gen 6'da ring gelecek ya abi. Gen 6'ya kadar da biriktireceğim. Bak planım Evet. tamamen böyle. Abi ring geldiğinde ring'i 4 yıldız yapacağım. Silahını da çok yükseltmeyeceğim. O geni zayıf geçireceğim biraz. Diğer oyunculara göre. Hı. Ne kadar zayıf geçirmiş olacağım Serhat? Sadece 5 Ya çok yaprakta 5 yapraktan alacağım istatistik kadar zayıf geçireceğim değil mi? çok büyük bir zayıflık Ki geçirmeyeceksin. Çünkü evet. dediğim gibi mızrakçının solo saldırıda sana koyduğumuz oran %10 yani Evet. %15. İstatistikten çok bir Aynen. önemi yok. Yeteneğini keslemesi yeterli. Evet, şimdi ben o Gen 6'daki Reen'i şey yapacağım abi. 4 yıldız bırakacağım. O geni biraz yavaş geçireceğim. Bir yandan da elmas tabii tutmuş oluyorum hesapta. Onlarla da VIP 10'a gitmeye çalışacağım. O 5 yıldıza harcamadığım elmas ile. Elimde bir sürü mitik olacak abi. Gen 7'ye geldiğimde abi elimde 5 yıldız Hector olacak. Gen 7 çarkı feleğinden Bradley geliyor. O 5 yıldız olacak. Silahını yükseltebildiğim kadar yükselteceğim. Ve Gen 7 mızrakçısını alacağım Serhat. 1075 parçayı basıp direkt alacağım. Şimdi o zaman da ne olmuş oluyor abi? Benden önde olan oyuncular, Çarkıfelek'ten yeni 5 yıldız yapan oyunculardan ben direkt Gen 7 mızrakçısını alıp 5 yıldız yaptığım için o oyuncuların önüne geçmiş olacağım. Mantıklı. Ve ne İstatistikte zamana önden kadar? Bir sonraki Çarkıfelek'te mızrakçı gelene kadar benim mızrakçım hepsinden çok daha iyi olacak abi. ya bu da Onlar Gen benden. 9 demek ve Evet. sen 160 ila 200 gün arası çok rahat olacaksın Evet işte. ve o oyuncular benden sadece bir gen önde olacaklar ama ben o oyunculardan iki gen daha önde olmuş olacağım. Şimdi Çağrı burada işte şöyle bir mesele var. Bu oyun tarzıyla alakalı da değişiyor. Yani şimdi senin hesabın adına konuşunca bu plan çok mantıklı dediğin gibi. Nasıl, iyi düşünmüş müyüm? Güzel plan ama ben hala şey kafasındayım. Ben olabildiğince VIP'ye elmas ayırmanın hala daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Yani senin yerinde olsam elmasımı oraya ayırıp VIP10 olmaya çalışacağım ama VIP11'e nasıl giderim onu düşünürdüm Ya ben. kanka o çok uzun iş ya. Hani şimdi şöyle sizin hesaplarda tamam biraz paket takviyesiyle falan alınıyor da bak ben 4 aydır oyuna sıfır para atıyorum. Bak ben düşük yatırımcı da değilim. Ben sıfır yatırımcıyım. Evet, biliyorum. Abi benim VIP 11 olmam böyle bir hayal gibi bir şey aslında bir nevi. Benim kaç çarkı felek atlamam gerekiyor? Biliyorsun yani şurada 1.200.000 elmas istiyor benden zaten. VIP 10 Ya olmak için. ben bunu şeyden ötürü söylüyorum Çağrı biraz daha. Hani bu Enigma elması biriktirilerek falan çözülen bir iş de değil. Ha Ben sana evet. şunu mesela Biliyorum. sen gen altı mızrakçısını geçeceğim dedin ya. Evet. Abi genaltı mızrakçısını sen bir gende onun silahını atıyorum Enigma'dan iyi şanslıysan 8 yapacaksın veya 6-7 yapacaksın. Sen onu geçersen Gen 7'de alacağın iki kahramanı 5-6 anca yapacaksın. Öyle yapacağım. Abi sen düşük yatırımlı hiç sıfır yatırımlı bir oyuncunun silahını 8 seviye göremezsin ki zaten. Tamam, ben de sana şunu söylüyorum. Gen şeyde alacağın, Gen 7'de alacağın mızrakçının seviye 5 silahlısındansa Gen 6'nın seviye 7 silahlısı aynı istatistiği verecek sana. Ama Ve genler arası istatistik arttıkça şey oluyor ya abi. İstatistik de artıyor ya. statistik artıyor ama işte şey de var. O silahın normal verdiği sağlık öldürücülük istatistikleri var ya. Tamam. İşte orada o çok ucu açık bir mevzu. Hani onu çok iyi dengelemek lazım senin planında. Hani sen gerçekten oraya kadar çok iyi bir Enigma elmasıyla bir gizemli mağazadaki o paralarla, tokenlerle iyi bir birikimle gidersen iki kahramanın silahını birden 6 yaparsan senin planın kurtuluyor.
Evet. Ama o ikisini birden yapabiliyor olman Abi lazım. şimdi Yapamazsın. şöyle yaparım. Nişancıyı 6 yaparım. Mızrakçıyı 4'te bırakırım abi. Yani şöyle. Yalnız bu arada arkadaşlar Çağrı'nın hesabına da hesap inceleme gibi oldu bu biraz. Evet. Bir nevi hesap inceleme gibi oldu. Ya bu tamamen benim kendi oyun tarzıma, yatırım düzeyime göre kurduğum bir plandı. Şimdi insanlarla tamam abi. Sadece para yatıranlar mı yarışıyor? Hayır, ben de gayet yarış içinde hissediyorum kendimi. O yüzden ben de yarıştığım kişileri baz aldım. Yarıştığım kişiler ne yapıyor abi? Sadece çarkı felek kovalıyorlar. Bunu fullemeye çalışıyorlar. Ya da gidip bir şeyleri 4 yıldızda 3 yıldızda bırakıyorlar. Ha, bu senaryoya baktığımda onların en iyi halinden daha iyi olabilmek için dedim abi bir gen onlar benden daha iyi olsunlar. Sıkıntı yok. Ama ben onlardan 2 gen önde olayım. Bir sonraki gene geçtiğimde. İşte burada da şöyle bir soru ortaya çıkıyor Çağrı. Nasıl? Arkadaşlar gelip şey de sorabilir mesela. Arkadaşlar der ya hani sen mesela şu an bir gen mızrakçıda öne geçeceksin ya bu şekilde. Evet. Yani sana gelip arkadaşlar diyecekler ki mesela neden bir gen Hector'u atlayıp piyadede öne geçmiyoruz? Piyade istatistiği daha değerli diyen de olabilir. Tabii diyen olabilir. Yani olabilir tabii. İnsanlar derler yani böyle şeyler. Hayır ben de şu an onu diyorum. Ben senin yerinde olsam böyle bir şey planlarım. Ya bu gen atlama planını çok iyi düşünmüşsün. Hayır Bu çok ama güzel. piyadede atlamak biraz daha oyunu sıkıcı hale getirecek. Ben Gen 5'i atlarsam Flint'le devam edeceğim. Ama Ha Gen işte aynen. Tek, 6'yı evet Gen tek 6'yı sıkıntın o evet. Tek evet. sıkıntın o. Oraya geçene kadar bu sefer çok güçsüz olacaksın. Evet. Sabrın çok zorlanacak Ya evet. şimdi şöyle. Reen'i mi 4 yıldız bırakmak mantıklı abi? Hector'u mu 4 yıldız bırakmak mantıklı? Bence Reen'i yani mızrakçıyı 4 yıldız bırakmak daha mantıklı. Biz şu ana kadarki oyunu anlatırken ki arkadaşlara hep ne dedik? Bir yende bir şeyden Çarkıfelek kahramanından hani şey yapacaksanız, feragat edecekseniz bu Mia olsun dedik. Elmas sıkıntınız varsa Mia'yı beşlemeyin dedik. Genel Ya olarak işte hani bakış tercihimiz açısı- mızrakçıdan yana arkadaşlar oldu. niye anlaşamadığımızı siz de anlayın. O bakış açılarımız o kadar farklı ki. Mesela Çağrı mızrakçıyı 4 yıldız bırakmanın daha mantıklı olduğunu söylüyor. Bu daha mantıklı evet. Ama ben de şöyle bakıyorum. 5 yıldız bir tane yeni mızrakçı kahramanı almak mı yoksa 5 yıldız bir tane yeni piyade kahramanı almak mı? İki tarafı da birbirini dengelemiyor yani. Yani ya Çok bu uzatmayalım ama şu genel olarak gen atlama planı güzelmiş. Arkadaşlar bunu bu şekilde yapabilir. Bu baya evet. mantıklı. Ya bu Bunu arada iyi. evet ya şey de yapılabilir ki dediğin gibi aslında neydi onun adı? Hector'u gideyim 4 yıldız bırakayım abi. Mantık aslında aynı. Kahramanın bir önemi yok. Doğru söylüyorsun bu arada. Şimdi düşünün bak şu an düşündüm Serhat. Gideyim Hector abi 4 bırakayım. Silahını da 4 yapayım. Bu gen idare edeyim abi. Bir sonraki gendeki piyade booming mi ne? Bundan çok daha iyi değil mi? Tabii canım. Tamam Gen 8'de mi geliyor bir sonraki? Gen 8'e kadar Wuming'le oynayayım. Herkes Hector'la sürünürken ben Wuming'le yakıp yıkayayım. Ne diyorsun? Aynen öyle. Tek kaybın şu olur işte. Bu Gen 5 civarında bunu yapmak neden çok zor? Çok mantıklı değil. Hector ayıda Wuming'den falan daha iyi. Sen uzun süre Hector kullanacaksın Ya yani ben ayıda da. ben ayı avı bile şey yapmıyorum kanka doğru Ha düzgün. işte o tarz şeyleri Aynen. umursamıyor olman Ya lazım bir, yani. bir tane esans eksik alırım. O ayı avını ben çok büyütüldüğünü düşünüyorum. Tamam ayı avını asla kötü demiyorum. Kimse yanlış anlamasın. Yani ben ayı avını yarım saat oynamıyorum. 1.2B hasarın ödülünü değil de bir öncekininkini alayım. Ayda 15 esas fark ettiriyor. Yani çok da şey değil bence. Yani sonuçta oyun Ya, oynuyorum bir yerde eğlence anlayışı. ya kişinin ne kadar tryhard oynadığına göre, ne kadar bu oynadığına göre değişir. Ve sen daha Kesinlikle. rahat oynamaktan Aynen. hoşlanıyorsan o Ya ayrı bir konu. aslında mesele burada şu kahramanı şöyle yapıp böyle şu kahramanı seçmek değil. Aslında ben kendi mantığımı anlatmaya çalıştım arkadaşlara burada. Yo yo Hani mantığın gayet güzel. evet. Ama tek mesele şu arkadaşlar. Bu tarz planlar yaparken şeye çok dikkat edin dediğim gibi. Bu arada Çağrı hani mesela demin dedin yani mesela o zaman ben de Hector'u 4 bırakırım silahını 4 yaparım falan. Evet. Mesela ben senin yanında olsam Hector'u 4 bırakırım. Silahını da 4 yapmam. Sıfır. Hani o genin ayazını komple biriktireyim. Wuming'i aldığımda silahını 6 değil 7 yapayım yani. Yani tabii o da bir seçenek. Ya bak gitgide şekillenerek artıyor. Ama bence bu mantık iyi abi. Ne diyorsun? Evet evet bu mantık güzel. Güzel bir plan. Değil mi? Hani ya en azından bir hesabı benimkine yakın arkadaşlar için sıfır yatırımlı ve düşük yatırımlı yani hemen hemen Whiteout'ta Türk oyuncuların %95'i diyebilir miyiz? %90-95'inin mantığı şeyi Evet bu şekilde evet. olabilir abi Öyle yani. stratejisi. Katılıyorum ya. Aynen. Ekleyeceğim bir şey var mı abi bununla alakalı? Ben artık buna bir Yok genel olarak yok. Sohbet çözüm. havasında güzel bir video oldu ama ya.
Bence de. Yani güzel bir çözüm oldu bence. Umarım şey olmaz abi. Güldük, Arkadaşlar bu arada eğlendik. şunu söyleyelim. Hani bu kahraman konusu, mitikleri, birikimi kullanma konusu, oyun bunları sürekli yenilediği için hani oyunun en ince noktalarından birisi. Hani bir bakarsınız biz 2 ay 3 ay sonra bakmışız bir şeyin farkına varmışız. Şu daha iyi olabilir. Hani bunlar siz de bize bu tarz önerilerde bulunabilirsiniz yorumlarda vesaire. Ya tabii. Çünkü akıl akıldan üstündür. İşin sonunda belki gerçekten şu yapılsa daha iyi olabilir diyeceğimiz şeyler de çıkacak yani. Aynen Ama öyle. şimdilik Çağrı'nın bu düşündüğünü ben de mantıklı buldum. Ben de burada ilk defa sizle beraber duydum. Bu Ve arada evet. şu zamana kadar duyduğum en iyi planlardan birisi bu kahraman konusu da en azından düşük yatırımcı için. Kesinlikle. Ya bu arada şu konuda hiçbir zaman sen, ben, Mahmut, Ata hiçbir zaman aynı konuda aynı fikirde olmuyorduk abi. Yani şu mitikleri bir yere basma konusunda her birimiz farklı bir kahraman söylüyorduk. İlk defa yakınlaştık diyebilirim bu konuda da, çok iyi oldu. Ne diyorsun? Evet, en azından bir oyuncu kesimi için yakınlaştık diyebilirim ben de. Aynen öyle. İyi abi, o zaman şey yapmayalım. 15 dakika olmuş, 16 hatta, sohbet havasında. Arkadaşlar biz çekerken gördüğünüz gibi çok eğlendik. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Serhat'cığım çok teşekkür ederim bana katıldığın için. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar beğenip yorum atmayı unutmayın. Ben Çağrı'ya bırakayım. Videoyu kapatayım. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Başka videolarda görüşmek üzere.